Merhaba sevgili Captiva Club severler. Bugünkü yeni videomuzda sizlere Captiva'larımızın gaz pedalı probleminden bahsedeceğiz. Arkadaşlar genelde gaz pedallarında problem okuyor cihazlar. Araçta çekiş düşüklüğü, bazen işte ESP lambaları yanıp sönmesi gibi. Ya da araba hiç çalışmayabiliyor. Yani bunun çeşitli sebepleri olabiliyor gaz pedalından dolayı. Bunu ancak cihaza bağlattığınız zaman görebiliyorsunuz. Gaz pedalı hatası veriyor. Gaz pedalı hatası veriyorsa arkadaşlar, önceliğimiz pedalı değiştirmek olmasın. Yani pedalı yerinden sökebilirsiniz. 3 tane civatası var burada. Gövdeden sökebilirsiniz. Bunda genelde arıza şöyle bir durum oluyor. Bakın pedalı şöyle yakından göstereyim size. Burada bir tane potansiyometre var arkadaşlar. Yani biz şu pedalı oynattıkça, gaza bastıkça elektronik potansiyometre aracın ECU'suna, beynine buradan komut gönderiyor. Boğaz kelebeğinin açısını ayarlıyor. O da aracımızın sağlıklı çalışmasını gösteriyor, sağlıyor. Bunda genelde nemlenme olabiliyor ya da içerisindeki potansiyometrenin ayak tırnaklarında kopukluklar olabiliyor. Yani tavsiyem öncelikle bunu söküp temizleyin. Takın, deneyin. Eğer problem devam ediyorsa ondan sonra değiştirin. Şimdi sizlerle hep birlikte sökelim. Bu gaz pedalı üyelerimizden sevdiğimiz bir arkadaşımızın aracının gaz pedalı. Değişmesi için önceliğimiz, yani değiştirilmesi istenen ama biz öncelik olarak bunun temizlenip bir denenip olmazsa o zaman değiştirilmesi yönünde hareket edeceğiz. Şimdi hep birlikte bir sökelim, bakalım ne var ne yok. Sizler de görmüş olursunuz. Gaz pedalıyla ilgili daha önce resim olarak paylaştık sayfada bunu ama videosu yoktu. Şimdi video olarak anlatalım ki herkes daha net bir şekilde görsün her şeyi. Neler yapılıyor hep birlikte görelim. Gaz pedalını buradaki potansiyometreyi sökmek için arkadaşlar bakın Torx 8 uç lazım bir tane. Şurada 4 tane, gördüğünüz gibi 4 tane vidası var. Bunları söktükten sonra şu üst kapağı da sökeceğiz. Ondan sonra balta spreyle ya da işte bir bez yardımıyla içini temizleyeceğiz. Ama önceliğimiz bir söküp içini görelim. Söküm işlemimize başlayalım. Hem böylelikle maliyetten kurtulmuş olursunuz. Temizlikte kurtarıyorsa arkadaşlar maliyetin dışında yani boşa gitmemiş olur. Çöp olmaz malzeme. Yani bütün parçalar bozulduğu zaman çöp olacak diye bir durum söz konusu değil. Sonuç olarak arızalı bir parça. En azından deneyebilirsiniz. Söküp temizleyip kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Evet. Son vidamızı da söktük. Evet arkadaşlar, bunu kaldırabilirsiniz yerinden. Şöyle göstereyim. Bakın burada bir tane mil var. Şöyle göstereyim. Küçük bir tane pin var. Biz bunu hareket ettirdikçe bakın gaz pedalını o da oynuyor. Bunun oynaması demek şu şekilde göstereyim. Bakın burada elektronik potansiyometrenin hareket etmesi demek bu şekilde. Şimdi biz ne yapıyoruz? Pedalla işimiz bitti. Şu pedalı şöyle kenara alalım. Şimdi potansiyometreyi açacağız. Onu açmak için de arkadaşlar kenarlarından şurada tırnakları var. Küçük. Ufak ufak buradan kastırarak açabilirsiniz. Şöyle şuradan yapalım. Burada yer var. Bakın üst kapak var. Tornavidayı arkadaşlar bunu sökerken sakın içine sokmayın bu şekilde. Çünkü elektronik kartlar zarar vermiyor. Kenarından böyle ufak ufak kastırarak şu kapağı alabilirsiniz. Kapağı aldık. Şimdi bir bakalım içine. Şöyle. Videoda tam net görünüyor mu bilmiyorum ama bakın buralarda su damlacıkları var. Buhar. Buhar olmuş. Aşağıya yakınlaştırayım. Biraz açıverirseniz. Şöyle yapalım. Evet. Bakın şuradaki bu siyah görünen alanlar arkadaşlar kömür dirençtir. Yani bunlar bir şu hareketle atıyorum işte 10-10'dan 5 kilo ohm'a kadar burada bir elektronik bir faaliyet gerçekleştirir. Şu beyaz plastiğin altında da bu siyah kömürlere denk gelecek şekilde tırnaklar vardır. Onu da şu şekilde sökelim kenarından. Bu da çıkar kolay bir şekilde. Evet. Bakın onu da şöyle göstereyim ben size. Bakın ucunda çok ince teller var, görebiliyorsunuz. İşte bunlar iletimi sağlayıp
sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Şimdi bizim esas temizleyeceğimiz nokta ilk önce şu kömürlerin olduğu yer. Şöyle yakın çekim alalım. Görebiliyorsak eğer tam bakın şurada var. Evet başkanım. Su tanecikleri. Bakın kömürlerin üzerlerinde var. Böyle silme şekilde. Biz bunları balata spreyi ile temizleyeceğiz şimdi. Temiz bir bezle. Evet. Balata spreyi her derde çare biliyorsunuz arkadaşlar. Elektronik komponentleri temizlemek için de çok iyidir. Çünkü yağ bırakmaz, iz bırakmaz. Tamamen temizler ve uçucu olduğu için içinde alkol benzeri malzeme olduğu için hemen uçacaktır. Herhangi bir kısa devreye de sebebiyet vermeyecektir. Biz bunu şu şekilde basalım. Sonrasında temiz bir bez yardımıyla içini temizleyelim. Su iletken olduğu için arkadaşlar, olay zaten o. Su iletken olduğu için buradaki direnç olarak okuyan noktalara kısa devre yapıyor ve aracın ara ara saçmalamasını sağlıyor. Yani elektronik aksamında çok büyük bir sıkıntı olsa buranın çok fazla arızalanması yakar. Bu pedalda üyemizin söylediği ara ara bunu yapıyor olması ki bu da suyun damlacıklar şeklinde durması bunu açıklıyor arkadaşlar. Şöyle bakalım, bakın bunun içi tertemiz oldu. O su damlacıkları falan gitti buradaki. Kartın yüzeyi bayağı bir temizlenmiş oldu. Ya bu parçalar kolay kolay bozulmaz arkadaşlar. Yani su ve nem görmedikçe. Şimdi aynı şekilde şu ince pinleri de temizleyeceğiz. Çünkü bunların uçlarında da birazcık böyle bir kirlenme var. Korozyon hafif oluşmuş. Bunu da balata spreyiyle yine aynı şekilde temizleyeceğiz. Şöyle temizleyelim. Bunu arkadaşlar temizlerken bezle çok bastırmayın. Şöyle yüzeysel geçin üzerinden çok nazik bir şekilde. Çünkü çok ince telleri var bunun. Onları eğip açısını değiştirmeyin lütfen. Bakın şu şekilde tırnağımızın ucuyla bastırmadan bezin ucunu yukarıdan aşağı şöyle çekebilirsiniz. Evet, bu bölüm gayet temiz oldu. Şöyle alalım. Evet, gayet temiz oldu. Bir daha yapalım. Garanti olsun. Dediğim gibi bu bölgede çok dikkat ederseniz iyi olur. Böyle bezimizin ucuyla hafif hafif. Çok ince teller bunlar arkadaşlar. Açısı ve yönü değişmesin. Dikkatli bir şekilde yapalım. Zaten balata spreyi oradaki pisliği temizleyecektir. Hem basınçlı hem de temizleyici özelliği olduğu için. Evet. Şöyle bir gözle kontrol ettiğimizde korozyon olan noktalar, yani kamera burayı çok gösteremez zaten. Şurada korozyon olan noktaların hepsi, kirlenen hepsi şu anda temizlendi. Kartımız da şu anda çok temiz durumda. Geriye kalan tek bir şey var, bunu toplamak. Şimdi gaz pedalımızı geri toplayacağız. Elektronik parçalarımızı geri toplayacağız. Çok zor bir işlem değil, gördüğünüz gibi. Şimdi parçalarımızı geri birleştirelim. Hatta şu bölgeleri de silelim, temizleyelim. Evet, şu parçamızı yerine koyalım. Hatta şöyle, bunların açıları biraz değişmişse bile şu 4 pin de eşit olacak şekilde, bakın tornavidayı şöyle komple sokun altına arkadaşlar. Böyle azıcık karta tam basması için birazcık şöyle yön verebilirsiniz. Bu yeterli olacaktır. Evet, şimdi takalım. Yerleştirelim.
Bunun da içinde 3 tane tırnağı var arkadaşlar. Onlara da dikkat edin, takarken sökerken kırmayın. Yerine oturttuk şu anda. Evet, şu anda pinlerin elektronik kart üzerinde gezdiğini, iz çıkarmasından ben görebiliyorum. 4'ü de eşit basıyor. Kart üzerinde şuralarda izlerini ben görebiliyorum çok ince şekilde. Söktüğünüz zaman canlı olarak siz de göreceksiniz bunu zaten. Evet. Şu an potansiyometre temizliğimizi gerçekleştirdik. Geri toplayalım. Şu plastik kapak tırnaklı arkadaşlar. Sizler garanti olsun istiyorsanız söktükten sonra kenarlarına sıvı conta da takabilirsiniz. Sürebilirsiniz, pardon. Bakın, tırnaklama çok da gerekli değil. Evet, şu an gayet güzel oturdu. Potansiyometremize bakalım. Gayet güzel ses olarak bastığını ben hissedebiliyorum. Normalde buradan multimetre yardımıyla falan da ölçebiliriz ama şu an burada elimizde multimetre olmadığı için bu şekilde toplayacağız, deneyeceğiz. Bu gaz pedalının hassasiyetini topladıktan sonra elimizdeki MDI cihazıyla bağlanıp gaz pedalının konumunu yüzde olarak zaten görebileceğiz ne kadar sağlıklı çalıştığını. Şimdi pedalımızı toplayalım ve sonrasında aracımıza takalım, deneyelim. Şimdi bunu oturturken dikkat etmeniz gereken bir şey arkadaşlar. Bakın, şu başlangıçta bahsettiğimiz pin şuradaki plastik gövdenin içine girecek. Onu dikkatli bir şekilde bakarak takalım ki tam şöyle ortada dursun. Şöyle göstereyim yandan. Görüldüğü üzere. Bunu yerine bu şekilde takacağız. Evet. Şu anda şuradan ben bir bakayım. Tamam. Tam ortalama tekrar kontrol edeyim. Evet. Bir tek onu takarken ona dikkat edin arkadaşlar. Gövde tam otursun yerine. Vidaları söktüğünüzde bakın, burada vida izleri var. Şunları da göstereyim size. Geri toplarken şu orijinal şekilde vidanın bastığı noktalara vidaları tam sabitlememiz lazım kaydırmadan. Çünkü bu gaz pedal tepkimesinin hassasiyetini değiştirecektir. Yanlış takarsanız ya da kayık takarsanız. Biz önce vidalarımızı şöyle el yordamıyla boşluklarını alalım. Yerlerine denk getirelim. Ondan sonra da olması gereken hizalamalarını yapıp sıkalım. Evet, şimdi vidalarımızı sıkmaya devam edelim. Tamamen sıkmadan arkadaşlar boşluklarını şöyle sonuna kadar alalım. Ondan sonra hizasını belirleyeceğiz. O dediğim çizgilere denk getireceğiz. Ve böylelikle yerine birebir söktüğümüz gibi takmış olacağız. Evet. Şimdi kaydırarak o bahsettiğim yerlere tam oturmasını sağlayacağız. Evet, şu an benim gördüğüm kadarıyla yerlerini tam ayarladık. Mümkün olduğunca kaydırmadan çapraz bir şekilde önce yuvalarına vidalarını sabitleyelim. Evet. Şu anda potansiyometremizi ve pedalımızı toparladık arkadaşlar. Şimdi geriye kalan, bunu aracımızın işi bittikten sonra kısa bir işlemi var. Onu bitirdikten sonra gaz pedalımızı yerine takacağız.
Ve MDI cihazıyla gaz pedalının yüzde olarak işte ne kadar basıldığını falan ekranda göreceğiz. Videomuz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi ilk önce gaz pedallarında oluşan arızalarda, hatalarda pedal değiştirmek yerine içindeki potansiyometreyi temizleyerek başlayabilirsiniz. Sonuç olarak zaten bu gaz pedalı gözden çıkarılmıştı. Çöp olacaktı. En azından çöp olmadan bu dediğim işlemi deneyin. Kurtarırsa, bir problem olmazsa gaz pedalı almaktan kurtulursunuz. Kurtarmazsa o zaman mecbur alacaksınız. Gerçekten elektronik bir hata varsa o zaman yapacak bir şey yok. Şu an için pedalımız bitti. Daha sonra takacağız, deneyeceğiz bunu. Captiva Club'da kalmaya devam edin. Kanalımıza abone olmaya devam edin. Facebook sayfamızdan bizleri takip etmeye devam edin. Yeni videolar bu şekilde gelecektir arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Kazasız sürüşler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.